Tam kıvamında ve harika lezzetiyle yalancı ekmek kadayıfı yapıyoruz. Yalancı dediğimize bakmayın, gerçek tarifini asla aratmıyor. Öncelikle şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız ılık olmalı. Bu klasik bir şerbet değil, yani tencereye suyu ve şekeri alıp kaynatmıyoruz. Şekeri koyuyoruz ve ocağımızın altını açıyoruz. Suyu ilave etmeden öncelikle şekerin karamelize olmasını sağlıyoruz. Ki şerbetimiz o ekmek kadayıfına renk veren karamelize bir şerbet olsun. Hiç karıştırmadan ve su ilave etmeden orta ateşte beklemeye başlıyoruz. Öncelikle alt taraftan şeker eriyecek ve kahverengileşmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi kenarlardan başladı bile. Kimi tariflerde karıştırmadan şekerin tamamen erimesini bekleyin yazıyor. Ancak o zaman şerbetiniz daha acımsı bir lezzette olur. Her tarafın eşit şekilde karamelize olması için hafif hafif karıştırmanızı öneririm. Yoksa sadece alt tabanı daha çok yanıyor ve bu da bir şerbetinizde yanık tadı verecektir. Gördüğünüz gibi azar azar karıştırırken bir yandan bütün şekerler kahverengileşmeye başlayacak. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi bütün şekerlerin rengi değişmeye başladı, dönmeye başladı ve daha da sıvılaşmaya başlayacak. Hatta neredeyse çorba kıvamında sıvılaşacak tüm şekerlerimiz. Karıştırmaya devam ediyoruz. İşte şu anda gördüğünüz gibi şekerimiz tamamen neredeyse eridi, daha da sıvılaştı ve rengi de kahverengileşti. Daha fazla yanmasını ve yanık tadı olmasını istemiyorum. Bu kıvam benim için yeterli. Şimdi üzerine normal oda sıcaklığındaki suyu ilave edeceğim. Suyu ilk ilave ettiğinizde bir anda şeker sertleşecek. Merak etmeyin, yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi taş gibi sertleşti benim şerbetimde de. Bu şeker bir anda soğuduğu için kristalleşiyor. O yüzden olması gereken bir şey. Kaynadıkça tekrar eriyecek ve şerbet haline gelecek. Endişe etmeyin. Bakın şerbetim kaynadı. Hala içinde birazcık parçalar var. Onlar da kendi kendine eriyecekler. Biraz daha kaynatıyorum ve şerbetim hazır. Sonrasında soğumaya bırakıyorum. Şerbetimiz bir kenarda soğurken biz de kekimizi hazırlamaya başlayacağız. Kekimiz dediğim gibi fırından çıkardıktan bir 5-10 dakika sonra şerbetini dökeceğimiz için kekimiz ılık, şerbetimiz soğuk olmalı. Bir kaseye 3 yumurtayı kırdık. Sonrasında 1,5 bardak kadar şeker ilave ediyoruz. Şeker ve yumurtayı köpük kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Yorumlarda sanki yazacağınızı duymuş gibiyim. Bu pandispanya kekidir, ekmek kadayıfı keki değildir diyebilirsiniz. Dediğiniz gibi evet, zaten bu yalancı ekmek kadayıfı tarifi. İsterseniz bazı fırınlarda, özellikle Bursa'daki bazı fırınlarda orijinal ekmek kadayıfı satılmaktadır. Onu alıp şerbetiyle pişiriyorsunuz. Ayrıca tarifimizle ilgili tüm malzemelere açıklamalar kısmında yer verilmiştir. Bilginiz olsun. Oradan bakabilirsiniz. Yumurta ve şeker köpük kıvamına gelmeye başlayınca yarım çay bardağı kadar su ilave ediyoruz. Önce sıvıları ekledik, şimdi sıra katılarda. 1,5 su bardağı kadar un ekliyoruz. Belki un markasına göre farklılık gösterebilir. Gerekirse bir yarım bardak daha ilave edersiniz. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekledik. Sonrasında karıştırana kadar hepsini güzelce çırpıyoruz. Bütün karışım homojen olunca istediğiniz tepsi ya da borcamı kullanabilirsiniz. Bu ölçüler yuvarlak borcama göredir. Orta boy yuvarlak borcama göredir. Ben dilimli bir kek kalıbım vardı. Orta boy yuvarlak borcamla hemen hemen aynı büyüklükte. Onu kullandım. Sizlere de biraz sonra zaten göstereceğim. Kıvamı gördüğünüz gibi kek hamuru kıvamında olacak. İşte benim kullandığım kek kalıbı bu.
Öncelikle kalıbımızı yağlıyoruz. Güzelce her yerini yağladığımızdan emin olun. Ben sıvı yağ kullandım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu arada fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Önce 200 derecede yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra 15 dakikada 180 derecede pişirmeye devam edeceğiz. Yağlanmış olan kek kalıbına bütün kek harcımızı döküyoruz. Spatula yardımıyla hepsini sıyırabilirsiniz. Bu arada diğer bir püf noktayı söylemek isterim ki fırında normal keklerden bir tık daha fazla pişirin. Rengi birazcık daha fazla dönsün. Çünkü kadayıf hamur olmasın, güzel güzel şerbetini çeksin diye birazcık fazla pişirmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi kekimiz pişti, güzel nar gibi de kızarmaya başladı. Şimdi ters çevireceğim borcama ve şerbetini vereceğim. Ters çevirip kalıptan ekmek kadayıfı kekimi çıkarttıktan sonra kürdan yardımıyla bütün şerbet her yere eşit şekilde emilsin diye delikler açacağız. Bu bütün tatlılarda olan bir püf noktadır. Diğer tarafını çevirmiyorum çünkü diğer taraf biraz daha kabarıp bombeli olduğu için ters bir şekilde ekmek kadayıfı görüntüsü daha güzel oluyor. Sizin de bilginiz olsun. Ters çevrilmiş şekilde servis yaparsanız daha hoş bir görüntü olacaktır. Kürdan yardımıyla da deliklerimizi açtık. Sıra geldi şerbetimizi dökmeye. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Şerbetimiz soğuk. Kekimiz de oda ısısında değil birazcık daha sıcak olmalı. Fırından çıkartıp 10 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Şerbeti her yerine eşit şekilde emdiğinden emin olun. Her yerine dökmenizi istiyorum. Ayrıca bu kadar şerbet çok değil mi diyebilirsiniz ancak sünger gibi çekecektir emin olun. Bu şerbet tam kıvamında, tam ölçülü. O yüzden hepsini dökmekten çekinmeyin lütfen. Şerbetini güzelce çeken ekmek kadayıfımızı şimdi dilimlemeye başlıyoruz. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Benim kek kalıbım zaten böyle dilim dilim olduğu için o dilimlere dikkat ederek dilimliyorum. Üçgen şekilde orijinal ekmek kadayıfı şeklinde oldu. İsterseniz porsiyonluk kaplarda da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ya da kare borcamda bile yapabilirsiniz. Dilimledikten sonra bir dilimini aldık servis için. Üzerine altta kalan bu güzel renkli şerbetimizden biraz daha gezdiriyoruz ki görsel olarak daha parlak, daha güzel gözüksün diye. Sonrasında biliyorsunuz ekmek kadayıfının olmazsa olmazı kaymaktır. Ben kaymakla servis etmeyi tercih ettim. İsterseniz kaymaksız da tercih edebilirsiniz, direkt fıstık ya da cevizle. Kaymak gerçekten tadına ayrıca bir lezzet katıyor ve çok yakışıyor ekmek kadayıfına. Üzerine de ben ceviz serpiştirdim. İsterseniz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Tamamen lezzet için tercih sizindir. Şimdiden afiyetler olsun. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda bize sorabilirsiniz. Görmek istediğiniz tarifleri de lütfen bizlerle paylaşın. Birkaç saat dinlendirip soğutursanız ekmek kadayıfınız daha lezzetli olacaktır. Bilginiz olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere.